Evet arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel çiçek görünümlü bardak altlıklarını yapacağız. Evet, bu şekilde kullanılıyor. Şimdi malzeme listesine geçelim. Evet, bunun için ben akrilik bir ip kullandım. Şu şekilde. Evet, morla örmüştüm. Şimdi sarı ile öreceğim. Bu da aynı marka. Yeşil de aynı marka. Evet, bu da pamuk ipi. 3,5 numara tığ ve makas. Evet, yapımına geçelim. Evet, sihirli halka ile başlıyoruz. Bunun için ipi parmağıma doladım. Şu şekilde tutuyoruz. Çeviriyoruz. Şu ortadan tutuyoruz. Tığımızı içinden geçirip ilmeği alıp evet, sihirli halkanın içinden geçiriyoruz. Bu ipi bırakmıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Evet, sihirli halkanın içine 2 tane zincir çektim. Evet, tığ ipi doladım. Yine sihirli halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. İkisini bir geçiyorum. Ve ikisini bir geçiyorum. Evet, bir tane zincir ve bir tane de ikili trabzanımız oldu. Tekrar doluyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Sihirli halkanın içine. Tığımda 3 tane ilmek var. İkisini bir geçirdim ve ikisini bir geçirdim. 2 tane trabzan ve bir zincir oldu. Tekrar doluyorum. Tekrar aynı şeyler. Yine ikili trabzan. Evet. 12 tane ikili trabzan yapıp geliyorum. 12 tane trabzanı tamamladım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Başta çektiğimiz zinciri saymadım. 12 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şu sihirli halkayı şu ipten çekip kapatıyorum. Evet, tamamen kapattım. Şimdi başta 2 tane 3 tane 2 tane zincir çekmiştik. Evet. Şu zincirin tepesinden evet, zincirin tepesinden battım. Ve ilmek kaydırmayla halkamı kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpi tığa doluyorum. Ve şu dibindeki ilmekten girip buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındaki ilmekten giriyorum. Buraya da ikili trabzan. Aynı yere bir kere daha ikili trabzan yapıyorum. Evet, her ilmeğe
ikişer tane ikili trabzan yapıp başa kadar gelelim. Evet, her ilmeğe ikişer tane ikili trabzan yaparak başa kadar geldim. Bu arada ipim koptu. İp eklemeyi de göstermek istiyorum. İkisini bir alıyoruz. Şöyle bir etrafından dolandırıp düğüm atıyoruz. Evet, sıkı sıkı düğüm atıyoruz. Tekrar ipi sarıyoruz. Evet, başa kadar gelmiştim. Şimdi şu 2 zincir çekmiştik. Şu ikinci zincirin tepesinden batıp ilmek kaydırmayla yine birleştiriyoruz. Battım ve ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, tekrar 2 zincir. Doluyorum. Evet, şuradaki dibindeki ilmeğe batıp, bu arada bu ipi arka tarafa gizleyeceğiz daha sonra. Yine ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 seferde çektim. İkili trabzan yaptım. Tekrar doluyorum. Sonrasındaki ilmeğe tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı deliğe bir kere daha ikili trabzan yapıyorum. Yani bir tek bir çift yapmış olduk. Tekrar yanındakine ikili trabzan, yanındakine 2 tane ikili trabzan. Evet, bir tek, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, tek çift, tek çift trabzanlar yaparak yine başa kadar gelelim. Evet, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, yani 1 2 1 2 1 2 yapa yapa başa kadar geldim. Evet, yine bağlantımızı kuruyoruz. Evet, şu 1 2 zincir çektiğim yer, şuradaki birinci zincirden batıyorum. İlmek çıkartıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine üst sıraya geçiyorum. Evet, doluyorum. Şu dibindeki ilmekten batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki ilmeğe de bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane trabzan yapmış oldum. Ayrı deliklere. Tekrar doluyorum. Buraya aynı deliği 2 kere batıp ikili trabzan yapacağım. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Evet, yani 2 tek, bir çift yaptım. Tekrar doluyorum. Tekrar 2 tane tek. Bu birinci tek.
Bu ikinci tek. İki tane tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Bir ve aynı deliğe tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Evet. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift olarak ikili trabzanlar örüp başa kadar gelelim. Evet, 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift olarak örüp başa kadar geldim. Yine bağlantısını kuralım. Şurada 1, 2, ikinci zincirin tepesinden batıp evet, ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, ilmek kaydırma yaptım. Böylece orta kısmı, beyaz olan kısmı bitirmiş oldum. Şimdi artık yeşil yaprağa geçebiliriz. Evet, 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramızda tamamlamış olduk. Artık yeşille örmeye başlayacağız. Ben burayı birleştirmiştim ama yeşille birleştireceğiz. Bunu söktüm, ayırdım. Yeşil ipi elime aldım. Evet, yeşil ipi bir düğüm yapacağız. Şöyle döndürdüm. Tığ içinden geçirdim. Evet. Ve şunu çektim. Bir kilit yapmış olduk. Şimdi bunu çıkarttım. Evet, beyaz ipin ilmeğinden geçiriyorum. Evet, şimdi şu her zaman yaptığımız gibi bir ikinci zincirden battım. Bu sefer beyaz ipten değil, yeşil ipten, bu yaptığımız ilmekten geçiriyorum. Ve şu şekilde hem zincirden hem ilmekten geçirip yeşil ipe başlamış oluyorum. Evet, bu iki ipi de arkadan yürüterek öreceğiz. Arkadan gizleyeceğiz. Yeşile geçtik. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Doluyorum. Ve ilk ilmeğimin tepesinden batıyorum. Şu ipleri de, iki ipi de arkadan gizlemeyi unutmayın. Evet, çıkartıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. İkisini bir geçirip buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Evet, 5 zincir çektim. Dibindeki ilmeğe batıp ikili trabzan yaptım. Şimdi doluyorum. İpleri yine arkadan gizleyerek 1 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Evet. 1 2 ilmek atladık. Üçüncüye battık. 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Dibindeki ilmeğe tekrar batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Şu ipleri arkadan kesebiliriz artık. Evet.
Bu şekilde üçgen görünüm elde ettik. Bir daha göstereyim. Doluyorum. 1 2 ilmek atlayıp üçüncüden batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde üçgen görünüm elde ediyoruz. Yani özetle dolayıp 2 ilmek atlayıp üçüncüye trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip yine dibine batıyoruz. Yine 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyoruz. Yine 3 zincir çekip dibine batıyoruz ve şöyle bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Bütün sırayı aynı şekilde örüp başa kadar örüp geliyorum. Evet, başa kadar geldim. Başa geldiğimde buraya şuradaki zincire, başlangıç zincirine ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, ilmek kaydırmayla birleştirmiş oldum. Evet, şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 ve 3. Evet, 3 zincir çektim. Bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Diğerine de yapıyorum. Evet. Daha sonra dibine ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, ilmek kaydırma yaptım. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Birinciyi atlıyorum. İkinci ve üçüncüye birer sık iğne yapıyorum. Evet. İkinciye yaptım ve birinciye yaptım. Evet. Sık iğne yaptım. Yine dibine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Evet. Böylece bu deliğe 2 tane yaprak yapmış olduk. Evet, bu şekilde 2 tane yaprak olmuş oldu. Daha sonra şuradaki üçgen kısmın ortasına ilmek kaydırma yapıyorum. Ve diğer üçgene geçerken de ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Tekrar ikinciden sık iğne. Buna da sık iğne. Evet, dibine ilmek kaydırma. Birinciyi yaptım. Tekrar 3 zincir. Yine birinciyi atlayıp ikinciden batıp sık iğne yapıyorum. Dibine ilmek kaydırma yapıyorum. Şuradaki ortasına yine ilmek kaydırma. Diğer deliğe geçerken de ilmek kaydırma yapıyorum. Ve yine 3 zincir.
Ve yine aynı şeyler. Yani şu deliklerin her bir deliğin içine burada olduğu gibi ikişer yaprak yapıyoruz. Evet, yani 3 zincir çektim. Birinciye atladım. İkinci ve üçüncüye sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Yine aynı şeyi tekrarladım. Buralara geçiş yaparken de ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde bütün yaprakları tamamlayıp geliyorum. Evet, modeli yaparak dolandım ve başa kadar geldim. Şu başlangıç yeri. Evet, son deliğimize de 2 tane yaprak yaptıktan sonra şuradaki, evet, buradaki deliğe ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, bu ipleri daha sonra içerilere gizleyeceğiz demiştim. İnce bir tığ alıyoruz ve bu tığla şu şekilde yaparak içerilere ipi gizliyoruz. Evet. Ve dibinden keselim. Bu ipleri de şu şekilde, bu ipim kopmuştu. Düğüm yapmıştım. Bunu da böyle yatırıp bir bu tarafını buraya, bu tarafını buraya yatırarak gizleme işlemine devam ediyoruz. Evet. Bunu da bu tarafa doğru gizleyeceğim. Şimdi şu sihirli halkayı, evet, sihirli halka açılmasın diye buradan bir kilit işlemi yapacağız. Evet, herhangi bir yerden batıyorum. Ve bunu ipi geçirip burada bir zincir çeker gibi kilit işlemi yapıyoruz. Evet. Daha sonra da bu ipi yine içerilere yürütüp gizleyeceğiz. Evet, ben bütün ipleri içeri gizledim. Bir tane de örnek koydum. Evet, diğerini mor yapmıştım. Bunu sarı yapmayı düşünüyorum. Bir tanesini yaptım. Diğerini de beraber yapalım. Şimdi şu yaprakların ara noktasına, orta noktasına şöyle, evet, orta noktalarına gülümüzü koyacağız. Şuraya batıyoruz. Evet. Battıktan sonra bu ipi önce kilit yapalım. Evet, kilit yaptım. Ve bu ipi içeriden geçiriyorum. Evet. Ve bir zincir çekiyorum. Bir tane daha. 7 tane zincir çekeceğiz. 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 tane zincir çektim. Doluyorum. Bir tane zincir atlayıp ikinciye yarım trabzan yapıyorum. Evet. Tığımda 3 tane ilmek oluyor. Üçünü bir çekip kapatıyorum. Tekrar doluyorum. Yine aynı yere. Bir tane daha
yarım trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındaki ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Yani üçünü bir çekiyorum. Tekrar aynı yere yarım trabzan yaptım. Bütün deliklere ikişer tane yarım trabzan yapıyoruz. Aynı yere bir daha batıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındaki ilmeğe tekrar doluyorum. Aynı yere bir daha. Tekrar doluyorum. Yanındaki ilmeğe tekrar doluyorum aynı yere. Tekrar doladım ve sonuncu ilmeğe de bir tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Evet. Bütün deliklere ikişer tane yarım trabzan yaptık. Şimdi bunu kıvırıyorum. Gül şekli veriyorum. Evet. Bunun gibi kıvırdım ve gül şekli verdim. Daha sonra şuradan geçiriyorum. Şu içinden de geçiriyorum. Ve şuradaki dışından da geçiriyorum. Evet. Şu şekilde üçünden de geçmiş oldu. Daha sonra bu ipi buradan şu şekilde geçirip hepsinden birden çekiyorum. Evet. Şimdi bu gülü, büzüşen gülü düzeltiyorum. Düzelttim. Daha sonra bu ipi geçirdiğimiz yerden batıp şuradan ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, gülü tekrar düzelttim. Daha sonra bu ipleri bağlıyorum. 2 defa. Tam orta noktasından tığ batırıp, hatta ince bir tığ alsak daha kolay olur. Tam orta noktasından tığ batırıp bu iki ipi çiçeğin orta bölümünden geçiriyorum. Daha sonra ipi kesiyorum. Evet, bu şekilde oluyor gülümüz. Bir tane daha göstereyim. Evet, şu orta noktalarına gülü koyuyoruz demiştim. Tığ geçirdim. Evet, ipi kilit yapıyorum. Delikten geçirdim. Bir zincir ve zincir sayısını 7'ye tamamlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, 7 zincir oldu. İpi doluyorum. 1
birinciyi atlayıp ikinciye batıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Tekrar aynı deliğe, tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü bir çekiyorum. Her deliğe ikişer tane yarım trabzan yapıyoruz. Evet, her deliğe ikişer tane yarım trabzan yaptım. Daha sonra gülü içeri doğru kıvırıyoruz. Evet, kıvırdığımız her noktadan tığımızla geçiyoruz. Buradan battım. Orta noktadan battım. Ve dış noktasından da battım. İpi buradan geçiriyoruz. Gülü düzeltiyoruz. Şu ilk battığımız yerden batıp ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipi kesiyoruz. Evet. Bu iki ipi arka taraftan bağlıyoruz. Gülün içinden tığı sokup buradan ipleri içeri çekiyoruz. Ve kesiyoruz. Evet. Böylece gülümüzü de tamamlamış olduk. Bütün hepsine aynı şekilde gül yapıp geliyorum. Evet, ben bütün gülleri tamamladım. Bu şekilde oldu. Fincanımızı da üzerine koyalım. Evet. Şöyle de içine koyalım. Bunu bağlayabiliriz. Şu şekilde tutup kıvırıp şöyle iğne batıralım. Ve iple bağlayalım. İsterseniz kurdele de kullanabilirsiniz.
Evet. Çiçek şeklinde bardak altlığımız hazır. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz altlık olarak, bu da öbürü yaptığım, bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz her bir gülünü farklı renklerde de yapabilirsiniz. Diyelim mor, sarı, pembe olabilir. Bu şekilde renkleri değiştirerek de örebilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben bu ilk yaptığımı 2 numara tığ kullanarak yaptım. Bu son yaptığım sarı olanı da 3,5 numara tığ kullanarak yaptım. Evet, bunu 3,5 numara tığla yaptım sarı olanı. Şimdi boyutlarına bir bakalım. Tekrar çözelim bunu. Evet, bakın. Bu 2 numara tığla yaptım. Bu da 3,5 numara tığla yaptım. Bu biraz daha büyük oldu. Siz hangisini kullanmak isterseniz o şekilde tığ kullanabilirsiniz. Şöyle içine de koyalım. Evet, bu şekilde. İsterseniz bu şekilde de katlayıp bardağın ya da fincanın içine de koyabilirsiniz. Evet, gayet de güzel durdu. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Yapıp deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum.